Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şimdi arkadaşlar iki takımımızın geçmiş sezondaki e, durumunu değerlendirirken tabii spontane gelişen bir güncelleme geldi biliyorsunuz. E, Bu formasyon içinde bir denge denen bir e, olay ortaya çıktı. Tabii şimdi dolayısıyla ani geliştiği için şu anda hani bir artısını eksisini nedir ne değildir bununla alakalı tabii ki ben de bir çalışma yapacağım. Bir sonraki videomuzda inşallah bu konuyla alakalı olacak. Ama her zaman biliyorsunuz değerli kardeşlerim, ben hemen böyle bir konu çıkar çıkmaz bir içerik üretmekten yana değilim. Önce bir artısını eksisini, yani sizlerin karşısına çıktığım zaman diyeyim daha doğrusu, e, daha donanımlı, belki daha fazla bilgi verebilecek, sizleri daha aydınlatabilecek bir video, bir içerik yapmayı tercih ediyorum değerli kardeşlerim. Bir sonraki inşallah videomuz bu dengeyle alakalı olacak. Spontane gelişen, e, yani pek alışılagelmiş bir güncelleme zamanlaması değil bence, bana sorarsanız değerli kardeşlerim. Şimdi bunun dışında sizler de lütfen, söylemeye gerek yok, takımlarınız geçmiş sezonu nasıl geçirdi, neler yaptınız, bununla da alakalı yazarsanız çok sevinirim. Şimdi öncelikle Oktay Team Junior'dan başlayalım. Değerli arkadaşlar, geçen sezon 51 tane galibiyet, %98 galibiyet oranıyla takımımız iyi bir seviyeye ulaşmış. Şimdi Oktay Team Junior'u ligde 78'de 70, yani 26'da 26 galibiyetle full olarak, %100 olarak e, ligi tamamlamış. Alttaki tabii iki takım yine bize güç olarak yakındılar. Yani en azından bize güç olarak zorluk çıkarabilecek rakiplerdi ama hiç fire vermeden gördüğünüz gibi Mbappe gol kralı oldu değerli arkadaşlar. 9,60'da derece aldı. Yine birinci sırayı aldı. 191 gol, 154 toplam asist var. 21 tane de gol yenmeyen maç var değerli arkadaşlar. Yani sarısı, kırmızısı, ortalama derecesi pardon, özür diliyorum, burada gözüküyor. Kupada da yine aynı şekilde yani zorlanmadık. Yani şimdi zorlandık desem Oktay Team Junior'la yanlış olur. Dolayısıyla burada da %100 galibiyetle geldik. Dolayısıyla attığımız goller, yediğimiz goller, ortalama derecesi, yine Mbappe burada birinciliği aldı. E, Bunun dışında söyleyebileceğim pek de fazla bir şey yok aslında kupa için. Elit Lig'e geçiyoruz değerli arkadaşlarım. Yine tabii gruplardan ikinci sırada dördüncü sırada lig aşamasını tamamladık. Dolayısıyla ondan sonra son 16 turu aynı şekilde. Çeyrek final aynı şekilde. Yarı final aynı şekilde. Farklı finale de geldik. Finaldeki rakibimiz aslında çok bize yakın bir rakipti ama net bir skorla da finale aldık. 14 galibiyet, %93 galibiyet oranıyla da diğer istatistik ve rakamları da zaten görüyorsunuz. Yine Mbappe 30 golle arkadan gelerek e, birinciliği aldı. Nihai kupa için aslında Altın Lig'den iyi bir takım geldi. Yani kolay bir rakip değildi. Ama 5-0'lık galibiyette de biz şeyi tamamlamış olduk. Bunun dışında görüyorsunuz arkadaşlar, oyuncularımız, geçen sezondaki oyuncularımız ve onların açıkçası karnesi de burada mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, yani Oktay Team Junior için söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. 4'te 4'te kapatmış. Evet, şimdi de Oktay Team'le devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim, tabii Oktay Team Junior 4 kupayla kapattıktan sonra Oktay Team de bu sene çifte kupayla kapattı.
değerli arkadaşlar. Tabii şöyle söyleyeyim. Daha zorlu maçlar oynadı. Kendi gücü tabii ne göre daha zorlu karşılaşmalar oynadı. Daha zorlu rakiplerle karşılaştı. 46 galibiyet var. %88 galibiyet oranı var. Atılan goller ve diğer istatistik rakamları da görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ligde güzel bir karşılaşma oldu. Özellikle ikinci ve üçüncü sıradaki takım. Bu üçüncü sıradaki takımı biz ligde maalesef yenemedik. Bir sıfır mağlup olduk, bir berabere kaldık gibi. Yani her an her şeyin olabileceği bir durumdu. Sondan bir evvelki gün bu üçüncü sıradaki takıma mağlup olunca bir puan farkla ikinciyle aramızda bir puan fark vardı. Dolayısıyla son maçta ikinciyle olunca sanki bir şampiyonluk karşılaşmasıydı bu ve bu karşılaşma bizim galibiyetimizle yanılmıyorsam yanlış hatırlamıyorsam 3-1 gibi bir skorla bizim galibiyetimizle de sonuçlanınca gol kral şampiyonluğu göğüslemiş olduk ama son düzlükte biraz şampiyonluğu riske atar gibi olduk. Ama son maçta toparlayarak şampiyonluğu ilan ettik. %92'lik göründüğü gibi galibiyet oranı var. Diğer gördüğünüz gibi Serkan Tok 67 golle ikinci sırayı aldı. Biliyorsunuz geçen sezonun sonunda da Özcan Danacı'ya bu takımımızda veda etmiştik. Kendisi büyük bir ustaydı. Buradan da bunu söylemiş olalım. Sadece bir gol farklı arkadaşlar gol krallığını kaçırdı. Yani ikinci sıradaki takımın golcüsü 68 gol. Bizimki de 67 golde kaldı. Böylece orada bir şeyi kaçırmış olduk değerli arkadaşlar. Şimdi Elit Lig'e pardon özür diliyorum kupaya geçelim. Ee, Yani kupada da tabii güzel karşılaşmalar oldu. Başlarda tabii daha kolaydı. Ama mesela bu çeyrek final karşılaşmasını görüyorsunuz. Bir beraberlik arkasından bir galibiyet aldık. Daha sonra yine yarı finalde ve finalde de işin enteresan yanı kendi ligimizde bizim arkamızdan ikinci olan takımla kupanın finalini oynadık. Burada da bir galibiyet aldık. %91 galibiyet oranıyla e, bu şeyi tamamladık. Kupa serüvenini tamamladık. Dolayısıyla buradaki istatistikleri de görüyorsunuz. Elit Lig'e geçersek işte evet arkadaşlar şimdi Elit Lig'i maalesef ikinci sırada finalde kaybettik. Ee, Üçüncü sırada gruplardan ayrıldık. Son 16 zaten rahat geçti. Dolayısıyla çeyrek finalde de yarı finalde biraz zorlandık Ruh karşısında, FC Ruh karşısında biraz zorlu şeyler oynadık, maçlar oynadık. Ama maalesef finalde 3-1 gibi bir skorla kaybettik. Dolayısıyla Elit Lig'de ikinci sırayı aldık ve çifte kupayla da kapattık. Serkan Tok yine aynı şekilde ikinci sırada yer aldı gol olarak. Dolayısıyla bu sezonda iki kupayla kapattık. Bunun dışında zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar, gördüğünüz gibi evet, bu Özcan Danıcımızı da yad etmeden olmaz. Geçen sezon yani birkaç gün evvel biten sezonda kendisiyle vedalaşmıştık. Dolayısıyla çok büyük bir usta oyuncuydu. Kendisini de burada e, yad etmiş, anmış olalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde güzel bir sezonu da geçirmiş olduk. Evet arkadaşlar sizler de lütfen tekrar ediyorum. Geçmiş sezonla yani bir evvelki sezonla alakalı tecrübelerinizi takımınızın durumunda yazarsanız çok çok sevinirim değerli kardeşlerim. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Muhakkak bu dengeyle alakalı bizim de tabii söyleyeceğimiz birkaç şey var ama önce bir bakıp görmek istiyorum her zaman olduğu gibi.
Saygılar ve sevgiler değerli kardeşlerim.